Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlerle elemanları 0-1 aralığında rastgele değişen n elemanlı bir sayı dizisi oluşturan MATLAB algoritması tasarlayacağız. Bu algoritmayı tasarlarken burada while döngüsünü kullanacağız arkadaşlar. O sebeple döngüler kısmını biliyor olmanız gerekiyor. İsterseniz fazla zaman kaybetmeden algoritmamızı tasarlamaya başlayalım. Öncelikle CLC ve clear all diyelim. Her seferinde comment window kısmını temizlemesi açısından bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şöylece n değişkeninin içerisine kullanıcının eleman sayısı girmesini isteyelim ve bunu tutalım arkadaşlar. N eşittir input. Diyelim ki lütfen eleman sayısını giriniz diyelim. Please enter the number of elements. Tamamdır. Kullanıcımızdan eleman sayısını istedik arkadaşlar. Rastgele sayı elde etmek için de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. I eşittir 1 while eğer i dediğimiz değer yani 1'den başlattığımız değer n'den küçük eşit olduğu sürece ne yapsın? Rd adında bir dizi oluştursun. İkinci elemanına da gelsin random bir değer atasın arkadaşlar. Ve i eşittir i artı 1 diyelim. i'nin değerini 1 artırsın. Şöylece end deyip döngümüzden çıkalım. fprintf'le de şöyle bir ifade kullanalım arkadaşlar. %g elemanlı yani işte n elemanlı 0-1 aralığında değişen rastgele sayı dizisi aşağıdaki gibidir diyelim ve aşağıya da ekranımıza da çıktısını alalım arkadaşlar. Şöyle yazalım. The array of random numbers with %g elements ranging from 9 1 is as follows diyelim. Şöylece parantezimizi kapatalım, tırnağımızı kapatalım, virgül diyelim arkadaşlar. Tabii ki buraya da işte kaç elemanlı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bir ters çizgi n dedim alt satıra geçebilmesi için arkadaşlar. Şöylece yapalım. Tamamdır. Şu an gayet net bir şekilde çalışacaktır. Son olarak da tabii ki bunları ekrana bastırabilmek için g eşittir 1 dedim arkadaşlar. While g küçük eşittir n olduğu sürece ne yapsın arkadaşlar? Ekrana bastırsın. Printf %7.5 f virgülden sonra kaç basamak yazdıracağını ifade ediyor arkadaşlar bu. Virgül rd g diyelim. G'inci elemanı bastırsın. Şöylece de kapattık arkadaşlar. Tamamdır. G eşittir G artı 1 her seferinde farklı elemanı yazdırabilmesi için end dedim. Sonrasında da printf ters çizgi n dedim arkadaşlar. Tamamdır. Bir çalıştıralım kodumuzu. Please enter the number of elements dedi. İşte kaç elemandan oluşacak bu dedi. 10 elemandan dedim. 10 elemandan oluştu. Bakalım ne alemde durumlar. 10, 2, 3. Evet güzel. Biz şu an hani bariz bir şekilde 0-1 aralığında değil ama random değerler oluşturduk. Ama bu bizim istediğimiz düzeyde olmadı arkadaşlar. Bunu 0-1 aralığına çekmemiz lazım.
Şimdi buradaki hata şu arkadaşlar. Bakın hata da yok aslında. I ve J'nin değerleri tek tek verilmiş ve buna göre de çıktı oluşmuş. Aşağıdaki sonuca bakalım arkadaşlar. Bakın iniyorum ben aşağıya. The array of random numbers with 10 elements ranging from 0 to 1 is as follows. Yani işte 0 ile 1 aralığında oluşturulan random sayı dizisi, 10 elemanlı random sayı dizisi aşağıdaki gibidir demiş. 0,79221, 0,95949 vesaire vesaire şeklinde gördüğünüz üzere gitmiş arkadaşlar. Evet, temel olarak yaptığımız işlemi bir özetlemek istiyorum. Kullanıcıdan bir değer aldık. Sonrasında i'yi birden başlatmak için bir atama yaptık arkadaşlar. While döngüsünde i dediğimiz değer n'den küçük eşit olduğu sürece bir random değer üretsin. Random üretmiş olduğu değeri de r'de i dizisinin içerisine atsın dedik. Ve i'ye i artı 1 diyerek sürekli olarak burada artırma işlemi yaptık. Birden başladı. N 10 girdiğim için 10 tane tek tek random değerler oluşturdu arkadaşlar. Sonrasında fprintf işte dedik ki bu sizin 0 ile 1 aralığında n elemanlı bir diziniz var. İşte bu dizinizin elemanları bunlardır dedik. J'yi n'den küçük eşit yaptık. fprintf %7.5 f dedik arkadaşlar. R'de J dedik. Yani tek tek birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı, dördüncü elemanı şeklinde tek tek bastırdık. Birinci elemandan ikinci elemana geçmek için de gördüğünüz üzere burada bir J'yi artırma işlemi yaptık arkadaşlar. And fprintf ters çizgi n yapma sebebimiz de alt satır alsın tertemizinden görelim diye bu işlemi arkadaşlar. Zaten RD kısmına bakın workspace'ten girecek olursak şöyle girelim. RD 1'e 10 tipinde bir double değişkenmiş arkadaşlar ve gördüğünüz üzere elemanların değerleri burada da mevcut. Çok basit bir işlem yapalım. Dördüncü eleman mesela 0.0357 imiş. Şurayı kapatalım. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Mesela 10 tekrar girelim. Bakın dördüncü elemana tekrar bakıyoruz. Gördüğünüz üzere dördüncü eleman değişmiş arkadaşlar. Evet, temel olarak bu şekilde yapılabilir algoritmamız. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım kafanızda soru işareti kalmamıştır sevgili arkadaşlar. Eğer kafanızda bir soru işareti kaldıysa, takıldığınız bir yer olduysa sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki algoritmamızda, bir sonraki uygulamamızda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.